Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de Ordu Kolezyumundayız. Süvari Piyade formunun ikinci versiyonu paralı oynayanlar için. Arkadaşlar paralı kahramanlar, paralı yoldaşlar kolezyumu ayarlayacağız. 3 ordu ayarlayacağım. Zor bir bölümdeyiz biz de. Şurada gördüğünüz gibi 9. bölüm sıralamasındayız. Ve rakipler zor. 2. sıradayız bu kalemizde. Şöyle ilk birinci sıradaki oyuncunun halini görüyorsunuz. Neredeyse 290 e, kalite şeyi var. Yıldızı var. Şimdi arkadaşlar bu kaleyin Ordu Kolezyumunda bir ayarını yapalım. Sizler de e, bize bakarak artık son adımınızı mı yaparsınız? Son dakika golünüzü mü atarsınız karşı rakibe? Ona göre ayarlamanızı yapın arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi otomatikmen seçmeyi arkadaşlar kaldırın. Otomatik seçim çünkü yanlış atıyor. Şöyle. Şimdi Hüner'e bir bakalım. Hüner de aynı şekilde. Bak süvariye vermemiş. Sıfırla. Arkadaşlar bunu Hüneri her zaman kontrol edin. Hangisinde kontrol etmeyeceksiniz? Tek tiplerde. Atıyorum tek tip süvari gelmiştir, piyade gelmiştir, okçu gelmiştir. Bunu otomatik oradan atadığınızda hüneri otomatik süvariye veriyor. Hepsine veriyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama iki tip olunca sıkıntı yaratıyor. Yanlış atama yapıyor. Hüneri kendiniz ayarlamaya çalışın. Orada Max CP'ye verdik. Süvari, piyade, şöyle, CP, piyade, süvari, bölük taarruz. Geri kalanını da arkadaşlar yapacağınız iş bölük savunmasına vermek. Bu şekilde kaydettik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 diye gidiyorum. Bir tane ordusu olanlar en iyi olarak 1'e koyacağım. 2'ye ondan biraz daha normalini koyacağım. 3 de en kötü ordumuz olacak bizim. Şimdi e, o şekilde yapıyorum çünkü bölümlere göre herkesinki değişik. Bizim 3 tane ordumuz var ama bazısının bir tane var, bazısının 2 tane ordusu var. Çok nadir de olsa 3 ordulu olanlar da var. Şimdi şöyle arkadaşlar burayı kaydettik herhalde bir dakika. Şöyle bir kaydedeyim. Şöyle bir gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın birlik oran türü piyade ve süvari. Yani burada ne anlayacaksınız? İkisi eğer varsa en önemlisi burada süvaridir. Yani süvari hattınız güçlü olması lazım. Ve süvari kare formunda savaşıyor. Süvariyi güçlendirmek lazım. Bunu unutmayın. Meydanı oku. Takımı düzenle. Şimdi yapacağımız iş bizim buraya süvariyi çok koymak. Ya 3 tane ya da 4 tane süvari koymamız lazım. Şimdi 3 tanesine 3 orduya süvari yetmeyeceği için ben en iyisi 3'e 2 koyayım. İşte 3 tane kahraman, 2 tane 3 tane süvari kahraman, 2 tane piyade kahraman olarak koymayı düşünüyorum. Siz eğer bir tane varsa 4 tane süvari, bir tane piyade koyun arkadaşlar. E, O şekilde yapın. Şimdi arkadaşlar bize gerekli olan ilk öncelik ordu saldırı desteği. Şu bir. Şuna bakayım. Evet. Bu iki. Bir tane daha yanına ekleme yapalım. Şu süvari direkt saldırı desteği veriyor. Biri de olsun. Bize şimdi 2 tane piyade lazım. Yukarıda kalmış. 2 tane arkadaşlar. Şu bir olsun. Ordu saldırı desteği veriyor. Şu da 2 olsun. Aynı şekilde 3'e 2 yaptım. 3 tane süvari, 2 tane piyade. Daha güçlü olsun istiyorsanız dediğim gibi 4 tane süvari, 2 tane piyade. Biz şimdi 3 tane orduya yayacağımız için kahramanlar yetmeyebilir. Ondan dolayı bu şekilde ben yapıyorum. Ama size de söylüyorum. Bir tane ordunuz varsa bunu 4 süvari, bir tane piyade yapabilirsiniz. Şimdi bunu böyle kaydettik. Buraya en iyilerini koyalım şimdilik. Evet. Yok, süvari koyacağız. Bir, 2.
Şöyle. Yabani kalkanı da atalım. Buradan da bunu koyalım arkadaşlar. Evet, bu böyle olsun. Piyadeden koymadım. Acaba koysa mıydım? Şunlardan birini çıkarıp aslında koyabilirim de şunlardan. Neyse, ben koymak istemiyorum ama yine bir tanesini ya da iki tanesini koyabilirsiniz. Şimdi şöyle bir dursun. İkinci orduya geçtik. Aynı şekilde süvari. Şimdi biraz daha güçsüz olacak ilk orduya göre. Şu ordu saldırı desteği. Bir. Başka ordu saldırıyla alakalı. Bak, burada kaos yok mesela. Kaosu yapamamışız bu kalede. Şunu koyalım. 2. Şu ordu savunma veriyor. Bunu ver koyalım. Şundansa o da 20 veriyor. Süvari savunma. Neyse, şöyle olsun. İki tane de şimdi bize piyade lazım. Piyadede bakıyorum, ordu saldırısı yok. O zaman şunu direktmen koyalım. 350'yi açık. Bir de yemin tutanı koyalım buraya. Şimdi yoldaş. Arkadaşlar, en iyi süvarileri diğer tarafa yerleştirdik. Süvari CP'sini düşürsün mü? Düşürsün. Süvari saldırıyı arttırsın. Şimdi şöyle bakıyorum. Şu iblisi koyalım. Şöyle iki tane de paralı piyade yoldaşı koyalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi üçüncüdeyiz. Bu en kötü herhalde ordumuz olacak. Şimdi şöyle bakalım ne var. Artı 10 saldırı veriyor. Artı 30 veriyor. Bazen işte bana soru geliyor. Mor mu koymak iyi? Sarı mı koymak iyi? Bak, karşılaştırdığın zaman o artı 30 veriyor. O artı 10 veriyor. Ordu saldırısı da olsa yine bakıyorsun, görüyorsun ki şu daha iyi. Şu. Şimdi evet, bundan da yerleştirebilirim. Ya, kalelerde öyle kahramanlar yer değiştirmiş ki bazı kalede atıyorum, bazı kalemde 11K bile var. Şunlar falan altın renkte ama orada da asker sayısı falan normal değil. İşte çekeceğimiz kaleyi zor ayarlıyoruz. Şunu alalım bir. Bunu alalım. Olmaz. Artı 10 veriyor. Bunda özellik yok. Suvarmak CP 50 veriyor. Bunu da piyadeden koyarsak saldırı destekli. Bu şekilde koyalım arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Şu bir. Piyade sav demiş. Piyadenin peşine CP gelse bunlardan birinde koyacağım da gelmiyor. Şu morlarda 350'yi açık olan var mı diye bakıyorum. Bunlar olmaz. Bunda 250'yi açık. Evet, bu şekilde. Tekrar değiştireyim, şunu koyacağım. 30 saldırı desteği veriyor. Evet, geldik yoldaşlara. Yoldaşlardan artık elimizde süvari ne kaldı? Yarım kalmış. Şunlardan mı koysam acaba?
Şöyle CP düşürücü. Evet. Burası genellikle bir tanesini de topluca ordu olarak yerleştiriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu orduyu düzeltmem lazım aslında. Şu orduyu şöyle dursun. Çünkü birinci sıradaki orduda eksik var. Şöyle düzelt. Kaydet. Evet arkadaşlar düzelttik, ayarladık, askerleri yerleştirdik. Biraz az da olsa T4 koyduk. T5 sayısı illaki yetmiyor 3 orduya. Şimdi artık arkadaşlar mantığı anlatmaya çalıştım size. Süvari ve piyade varsa süvari iş yapacağı için çoğunlukla kahramanları süvariden seçiyoruz. Yoldaşları aynı şekilde ve süvari ön planda olduğu için süvari formunda süvari ön planda. Onun için ordulara en çok süvari yerleştiriyoruz. Ha dediğim gibi kahramanınız yetmiyor. Baktınız ki süvari kahraman yetmiyor. Savunma veriyor ya da sadece CP veren kahraman var. Burada geçip piyade saldırı destekli kahraman koyabilirsiniz. O şekilde ayarınızı yapabilirsiniz. Yoldaşlar konusunda atıyorum en iyi kahramanlarınızın yanına en iyi yoldaşları koyun. Dediğim gibi orada da süvari yoldaşlar ön planda olsun. Şöyle bir ordu ya da savaş başında gibisine kullanılan yoldaşlar var. Onları da iyi değerlerini isterseniz dağıtın. İsterseniz bir tanesine direktmen yerleştirin. Bu üç ordu kullananlar için söylüyorum. Bu şekilde bir ayar yaptım. Evet arkadaşlar böyle. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlarda bana iletin. Böyle arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.